Hırkamızın arka kısmını 77 ilmek olarak attım. 77 ilmek 1 2 3 4 5 sıra haroşa yaptım. Aynı önde yaptığım gibi. Daha sonra ipimi başladım. Burada kenar ilmeği ile birlikte 2 ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra modelime başlıyorum. Yani kenar ilmeği bir de yanındakini örüyorum. Daha sonra boşalıp örüp boşalıp bu şekilde devam ediyorum. Bu sonda da yine 2 ilmeğim kalıyor. Birini örüyorum, birini kenar ilmeği olarak. Yani kenarlarda 2'şer tane bıraktım. Burada da 2 tane. 5 sıra haroşa ördüm. Daha sonra dilerseniz hep birlikte sayalım. Aynı önde yaptığım gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 haroşa yaptım. Yani 35 diş haroşamı ördüm. Daha sonra 3, 2 ve 1 olarak kesim yaptım kolda. 3, 2, 1 olarak da burada kesim yaptım. Daha sonra şu 35. dişimizdi. 35 dişten sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diş tekrar haroşa ördüm. Açık renk ipime geçtim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. 25 ilmek ördüm. Şimdi yaka kesimini yapalım. Bir, iki tane örerek bir diğerinin üzerinden atlatarak birinci kesimimizi yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane kesim yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 ilmeğimiz de burada kaldı. Terse dönüyoruz. Düz olarak örüp şimdi terse geçiyorum. Ters olarak başa kadar 25 ilmeğimizi örüyoruz.
düze dönüyoruz. Şimdi burada modeli bozmak istemediğim için koyu renk ipimi takacağım. Bunun için önce bir aynı renk olsun diye bir 5 tane daha kesimimizi yapalım. 1 2 3 4 5 kesimimi daha yaptım. Şimdi diğer ipimize geçelim. Şöyle son kestiğimizi diğer iple keselim ki şimdi bunu boşalalım. 1 2 3 4 yine boşalıp aynı modelimizi devam ettirelim. Terse dönelim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. Şimdi yeniden beyaz ipimize geçerek ilmeklerimizin tamamını kapatalım. Evet, yakamızı bu şekilde bir tarafını kestik. Siz dilerseniz burayı bu ipi takmayabilirsiniz ama ben model bozulmasın diye taktım. İsterseniz sadece açık renkle de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, şimdi ipimizi dikiş yapabileceğimiz kadar kesip
düğümümüzü atalım. Şimdi diğer tarafa geçelim. Şimdi terse denk geldiği için kesimimiz burada açık pembe ipimizi takıyoruz. Bir tane ters örüp bir diğerinin üzerinden atlatıyoruz. İki, üç, 4, 5 kesimde buradan yaptık. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. 20 tane de bu omuzumuzda kaldı. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bir sıra koyu rengimizden örüyoruz. Çünkü şu sırayla aynı olması için buradan da bir sıra ördük. Ve şimdi bu omuzu da kapatabiliriz.
Evet, yaka kısmını da bitirmiş olduk. Bu şekilde hırkamızın arkası da hazır. Şöyle yan döndürsem daha güzel görünür sanırım. Hırkamızın arkası hazır. Evet, hırkamızın kolunu kısaca anlatmak istedim. Şimdi hırkamızın kol kısmını 44 ilmek ile başladım. 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra haroşa yaptım. 44 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşamı ördükten sonra modelimi kurdum. Bu modeli kurarken kenar kısmında 1 ve 2 ilmekten sonra boş aldım. Bir ördüm, bir boş, bir ördüm, bir boş. Bu şekilde yine modelimi aynı şekilde kurdum. Sona geldiğimde yine bir ilmek daha haroşa yapıp kenar ilmeğimi aldım. Yani kenar ilmeği ile birlikte 2 ilmek bıraktım kenar kısımda. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4. haroşede bir arttırma buradan yaptım. Bir arttırma da buradan yaptım. 1, 2, 3 haroşa ördüm. 4. haroşede bir arttırma yaptım. Daha sonra 1, 2, 3 haroşa ördüm. 4. haroşemde yine bir arttırma yaptım buradan. Her iki taraftan da. Tekrar 1, 2, 3, 4. haroşemde yine artırma yaptım. 1, 2, 3 ve 4. haroşemde yine bir arttırma yaptım. Her 4 sırada yani 3 haroşa örüp 4. haroşemde bir arttırma yaptım. Toplamda 6 tane arttırma yaptım. Şimdi şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yaptık. 1, 2, 3, 4. İkinci arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Üçüncü arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Dördüncü arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Beşinci arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Altıncı arttırmamızı yaptık. Altıncı arttırmadan sonra arttırma yapmadık bir daha, yani 6 bu tarafta 6 da bu tarafta, 12 tane arttırmamız oldu. 1, 2, 3 haroşa ördüm yine. Daha sonra 3 kesim yaptım. 2 kesim yaptım. Ve daha sonra 1, 1, 1 olarak, yani her buradan gidişimde, düz yönden gidişimde arttırmamı yaptım. Bu başa geldim. Ters dönerken arttırma kesimimi yaptım. Bu başa geldim, bir kesim yaptım. Buradan dönüşte yine bir kesim. 1, 1, 1 olarak hepsini kestim. 10 ilmek kalana kadar. 10 ilmek kaldığında tamamını kestim. Kolumu bu şekilde hazırladım. Şöyle göstereyim. Kolumuzun tamamı bu. Çok basit olduğu için anlatmak istedim. Örerek sizleri sıkmak istemedim. Dediğim gibi 44 ilmekle başladım. 6 buradan, 6 buradan. 12 tane ilmek arttırdım. 3, 2 kestim. Sonra 1, 1, 1 olarak 10 tane kalana kadar ilmeklerim kestim. Şöyle sayısını da sayalım. Baştan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. 37 haroşam olmuş toplamda. Bunu santim olarak da göstereyim. Şöyle 16 santim. 44 ilmeğimiz 16 santim olmuş. Kolumuzun boy uzunluğu 33 santim. Burası da 20 santim. Şimdi kolumuzu da bitirdiğimize göre bunun nasıl dikildiğini göstereyim. Şimdi ben farklı bir şekilde dikmek istiyorum. Şöyle hırkamın sadece omuz kısımlarını diktim. Yani bu şekilde sadece yanlarını dikmedim. Omuzlarını diktim. Şimdi hırkamızın ön kısmını bize gelecek şekilde çeviriyorum. Kolumuzun da bize tersi gelecek şekilde. Yani iki örgünün iki yüzü karşılıklı gelecek. Bu kolun tam orta kısmından gelen kısmı omuzun tam ortasına gelecek şekilde iğneliyorum. Bakın diğer kısımları da tam olarak denk geliyor. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafı da böyle iğneliyorum. Burası da böyle gelecek biçimde dikişimizi dikiyoruz. Bunu baştan sona kadar dikelim. Evet, şimdi kolumuzu bu şekilde dikişini yaptık. Bakın düzünü çevirdiğimiz zaman kolumuzun çok güzel oturduğunu göreceksiniz. Burada hoş bir görüntü oluştu. Yani bu kolu dikip buradan dikip yanları da dikip o şekilde de geçirebilirdik. Ama ben bu şekilde geçirmek istedim. Yani sadece omuzu dikip tam kol oyuntusundan bu kolun da oyuntusunu beraber geçirerek buraya sabitledim. Şimdi bunu dikişini dilerseniz etek kısmından başlayıp kolda bitirebilirsiniz.
Yahut da kolda başlayıp etek kısmında bitirebilirsiniz dikişini. Tersini çevirelim. Bakın tersini çevirdiğimizde bu şekilde dikişini tamamlayalım. Dediğim gibi dilerseniz koldan başlayın, etekte bitirin. Şu renklerini dikerken tam üst üste getirirseniz, yani şu şekilde birbirinin üzerine gelsin. Çevirdiğimizde çizgileri tam denk gelsin. Dikişimizi bu şekilde baştan sona kadar gelelim. Yine koltuk altında tam olarak ayarlayıp, bakın tam denk geliyor zaten. Bu şekilde kolumuzu da aynı renklerini tam denk getirerek burada dikişimizi bitirelim. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafta da yapalım. Hırkamızın dikişini de bitirmiş olalım. Hırkamızı tamamladık. Kollarını geçirdim. Düğmelerini hazırladım. Yaka kısmında sadece bir sıra sık iğne olarak geçtim. Arka kısmımız bu şekilde. Şimdi ölçülerine bakalım. Hırkamızın beden kısmı 28 santim. Kol boyu 34 santim. Yakadan, yani omuz kısmından etek boyuna kadar 46 santim. Hırkamızın ön kısmında 4 tane düğme yaptık. Ön kısmını açık bıraktık. Elbisemizi içine giydiği zaman açık rengi belli olsun elbisemizin diye şu şekilde göstereyim. Böyle bir takım oluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.